Bugün tarih kitaplarında sıkça adını duyduğumuz ama hakkında çok az şey bildiğimiz bir ismin peşinden gideceğiz. Osman Gazi. O sadece bir beylik kurmadı. Aynı zamanda 600 yıl sürecek bir imparatorluğun temellerini attı. Ama Osman Gazi kimdi? Nasıl bir hayat sürdü? Gerçekten rüyasında bir çınar mı gördü? Yoksa bu hikaye sonradan mı uyduruldu? İşte tüm bu soruların cevabını bu videoda bulacaksınız. Osman Gazi'nin hayatı sadece savaşlardan, fetihlerden ibaret değil. Aynı zamanda büyük bir dönüşümün, yeni bir devlet felsefesinin ve farklı bir anlayışın da başlangıcıdır. Şimdi gelin 13. yüzyılın tozlu yollarına geri dönelim ve tarihin tozları arasından gerçek Osman'ı birlikte çıkartalım. Osman Gazi 1258 yılında Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi ise Hayme Ana olarak bilinir. Kayı boyuna mensup olan bu aile Oğuzların Bozok koluna aitti ve Anadolu'ya Moğol istilaları sırasında göç etmişti. Ertuğrul Gazi Anadolu Selçukluları tarafından Bizans sınırındaki Söğüt'e uçbey olarak yerleştirilmişti. Yani Osman'ın çocukluğu tam bir sınır bölgesinde, tehlike ve fırsatlarla iç içe geçti. Kayı boyu diğer Türkmen boyları gibi yarı göçebe bir yaşam sürüyordu. Osman'ın gençliği, oba hayatı, gazalar, küçük çaplı çatışmalar ve halkın sıkıntılarıyla şekillendi. Bu ortam onun erken yaşta liderlik vasıflarını geliştirmesini sağladı. Sert, kararlı ama aynı zamanda adaletli bir yapısı olduğu söylenir. Osman Gazi'nin hayatındaki dönüm noktalarından biri Şeyh Edebali ile tanışmasıdır. Edebali, dönemin tanınmış din alimlerinden biriydi ve Osman onun evinde kaldığı bir gece meşhur rüyasını gördü. Rüyasında Edebali'nin gökyüzünden çıkan bir nurun kendi göğsüne girdiğini, ardından bu nurdan bir çınar ağacının filizlendiğini gördü. Çınar büyüdü. Dalları 4 kıtaya yayıldı. Bu rüya Osmanlı'nın geleceğinin bir simgesi olarak kabul edildi. Rüyayı Şeyh Edebali, senin soyundan büyük bir devlet doğacak diyerek yorumladı. Bu sadece manevi bir kehanet değildi. Aynı zamanda siyasi bir yönlendirmeydi. Edebali, Osman'ı sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir lider olarak yönlendirdi. Hatta kendi kızı Malhun Hatun'u Osman'la evlendirerek bu bağı daha da güçlendirdi. Osman Gazi, babası Ertuğrul Gazi'nin 1281 yılında ölümüyle beyliğin başına geçtiğinde henüz 23 yaşındaydı. Ancak genç yaşına rağmen kararlı adımlar attı. Önce çevresindeki küçük kaleleri fethetti. Ardından Bizans sınırındaki zayıf noktaları hedef aldı. Hedefi sadece toprak değil, yeni bir düzen kurmaktı. Türkmen aşiretlerinin desteğini alarak hızla güç kazandı. Osman'ın en büyük avantajı Selçuklu'nun artık dağılmakta olmasıydı. Anadolu'da otorite boşluğu vardı ve halk yeni bir sığınacak liman arıyordu. Osman Gazi ise hem gaza ruhunu hem de adalet anlayışını öne çıkararak bu boşluğu doldurdu. İlk olarak Karacahisar'ı, ardından Bilecik ve Yarhisar'ı fethederek Anadolu'nun batısına dikkat çeken bir güç haline geldi. Osman Gazi'nin en ciddi rakibi bölgedeki Bizans tekfurlarıydı. Bu tekfurlar bağımsız hareket eden küçük Bizans valileriydi ve genellikle birbirleriyle bile geçinemiyorlardı. Osman bu bölünmüşlüğü çok iyi değerlendirdi. Bilecik ve İnegöl civarındaki Bizans kalelerine saldırılar düzenledi. İlk büyük çatışmalardan biri Kulacahisar Savaşı oldu ve Osman bu savaştan zaferle ayrıldı. Bu zafer Türkmenler arasında büyük yankı uyandırdı. Osman artık sadece Kayı boyunun değil, çevredeki birçok boyun da lideri konumundaydı. Fethedilen bölgelerde hoşgörü ve adaletle davranması ona hem Müslümanlardan hem de yerel halktan destek kazandırdı. Böylece askeri başarısını siyasi kazanca çevirmeyi bildi. 1299 yılı Osmanlı tarihçilerine göre önemli bir dönüm noktasıdır. Çünkü bu yıl Osman Gazi'nin bağımsızlık ilan ettiği yıl olarak kabul edilir. Artık Osmanlı Beyliği Selçuklu'ya bağlı bir uç beyliği olmaktan çıkmış, kendi başına hareket eden, bağımsız bir yapı haline gelmiştir. Bu sadece siyasi bir karar değil, aynı zamanda ideolojik bir dönüşümdür.
Osman Gazi kendi adını hutbe okutmaya başladı ve sikke bastırdı. Bu da onun bir devlet kurduğunu açıkça ilan ettiğini gösterir. Artık hedef sadece kaleler değil, bir medeniyet inşa etmekti. Osman'ın bu dönemdeki vizyonu kendisinden gelen padişahlara da ilham verdi. Osman Gazi'nin en büyük oğullarından biri olan Orhan Gazi hem askeri hem de siyasi anlamda babasının en önemli destekçisiydi. Osman ilerleyen yaşlarında yönetimi Orhan'a devretmeye başladı. Özellikle 1300'lerin başında Osman artık seferlere katılmıyor, Orhan komutanlığı üstleniyordu. Bu geçiş süreci Osmanlı tarihinde çok önemlidir. Çünkü bir hanedanın sistemli olarak nasıl sürdürülebileceğini gösterir. Orhan Gazi'nin başarılarıyla birlikte Osman'ın otoritesi de pekişti. Bursa'nın kuşatılması gibi büyük hamleler Orhan tarafından başlatılsa da Osman'ın izniyle gerçekleşiyordu. Bu süreç Osman'ın yönetim anlayışının hem karizmatik liderliğe hem de kurumsallaşmaya önem verdiğini gösteriyor. Osman Gazi 1324 veya 1326 yıllarında net tarihi tartışmalı olmakla birlikte büyük ihtimalle 68 yaşında vefat etti. Ölümünden hemen sonra Bursa fethedildi ve naaşı bu yeni fethedilen şehirdeki Gümüşlü Kümbet'e defnedildi. Böylece Osman Gazi kurduğu devletin ilk başkentinde ebedi istirahata çekilmiş oldu. Osman Gazi'nin ardından oğlu Orhan tahta geçti ve Osmanlı Devleti'ni daha da büyüttü. Ancak unutulmamalı ki bu temelin sağlamlığı Osman'ın attığı adımlarla mümkün oldu. Onun kurduğu yapı bir boydan devlete, devletten imparatorluğa dönüşen bir mirasa dönüştü. Osman Gazi'nin hayatı zamanla efsanelerle örülmüştür. Özellikle rüya motifi onu sıradan bir beylik liderinden kutsal bir lider figürüne dönüştürmüştür. Bazı tarihçiler bu anlatıların sonradan üretildiğini savunsa da halk üzerindeki etkisi yadsınamaz. Osman hem tarihi hem de kültürel bir figürdür. Onun adı sadece tarihte değil, halk arasında da destanlaşmıştır. Bugün Türkiye'de birçok şehirde, okulda ve kurumda Osman Gazi adı yaşatılmaktadır. Bu da onun sadece bir devlet kurucusu değil, aynı zamanda bir milli kimlik simgesi haline geldiğini gösterir. Osman Gazi sıradan bir savaş beyinden çok daha fazlasıydı belli ki. O, Anadolu'nun karmaşasında bir düzen kuran, farklı boyları bir araya getiren ve tarihin yönünü değiştiren bir vizyonerdi. Onun mirası 600 yıl boyunca 3 kıtaya yayılan bir imparatorluk oldu. Bugün hala onun ismini duyduğumuzda aklımıza sadece fetihler değil, aynı zamanda bir milletin doğuş hikayesi geliyor. Eğer Osman Gazi olmasaydı Osmanlı olur muydu? Belki de hayır. Ama o vardı ve bu yüzden tarih Söğüt'te başlayıp İstanbul'a, Viyana'ya, Kahire'ye kadar uzanan bir hikayeye sahne oldu. İşte bu hikayenin ilk sayfası Osman Gazi ile yazıldı.